Herkese merhaba. Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Bugün sıradan bir hayat hikayesinden bahsetmeyeceğiz. İslami kaynaklarda ve aslında tüm tarihsel bellekte o kadar derin izler bırakmış bir figürü Hazreti Yakub'u konuşacağız ki inanın bu muazzam imtihanların, akıl almaz bir sabrın ve çelik gibi bir inancın destanı. Kaynaklar bize onun sadece fiziksel özelliklerini değil, o devasa iç dünyasını da en ince ayrıntısına kadar sunuyor. Biz de bugün bu kaynakların ışığında onun hayatını adım adım masaya yatıracağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, önce yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Birinci bölümümüz Kutsal Soy ve Nübüvvet, 2. Şahsiyeti ve temel vasıfları, Üçüncü bölümde Büyük İmtihan yani Yusuf'un kaybına bakacağız, 4'te Sabrı Cemil ve gözyaşı kavramını inceleyeceğiz ve son olarak 5. bölümde Mısır'da vuslat ve vefat diyeceğiz. Birinci bölüm Kutsal Soy ve Nübüvvet, yani o büyük peygamberlik mirasının temelleri. Şimdi Hz. Yakub'un geldiği bu inanılmaz nübüvvet zincirine bir bakmanızı istiyorum. İnsanlık tarihinin akışını değiştiren bir aile ağacı bu. Bakın, ilk nesilde tevhidin büyük atası Hz. İbrahim var, dedesi. İkinci nesilde kendisi de bir peygamber olan babası Hz. İshak'ı görüyoruz. Ve üçüncü nesilde bugünkü odak noktamız Hz. Yakup. Yani kaynaklara göre o, sadece büyük peygamberlerin soyundan gelmekle kalmıyor, bizzat kendisi, İsrailoğullarını oluşturacak olan 12 boyun, yani esbatın babası konumunda. Düşünsenize omuzlarındaki o tarihi ve teolojik sorumluluğun ağırlığını. Gerçekten muazzam. İkinci bölüm, şahsiyeti ve temel vasıfları. Yakup'un o eşsiz fiziksel ve ruhsal profili. İslami kaynakların onun hakkında çizdiği bu portredeki dengeye bakar mısınız? Bir yanda son derece zarif bir fiziksel görünüm, uzun boylu, zayıf yapılı, çok güzel yüzlü, tatlı dilli ve ağırbaşlı biri olarak tasvir ediliyor. Dışarıdan baktığınızda son derece asil ve layık bir duruş. Ama iş ruhsal özelliklere gelince, o zarafetin altında adeta çelikten bir irade yatıyor. Kur'an onu, vahiy alan, özü sözü bir, yani muhlis ve her zorluğa göğüs gerebilen bir peygamber olarak tanımlıyor. Yani dışı ne kadar sakinse, içi de fırtınalara o kadar dayanıklı. Üçüncü bölüm, Büyük İmtihan, Yusuf'un kaybı, o kırılma noktası ve hikayenin çekirdek çatışması. İşte şimdi, insanlık tarihinin en çok bilinen, en çarpıcı trajedilerinden birinin içine giriyoruz. O sarsılmaz iradenin test edileceği an. Her şey 3 adımlı bir komployla başlıyor. İlk adımda Yusuf'un gördüğü o peygamberlik rüyası kardeşlerinde ölümcül bir kıskançlığı tetikliyor. İkinci adım ihanetin zirvesi, onu koruması gereken abileri onu karanlık bir kuyuya atıyorlar. Ve üçüncü adım babalarının karşısına çıkıp söyledikleri o korkunç yalan. Üzerinde sahte kan olan bir gömlek getirip en küçük kardeşlerini bir kurdun yediğini iddia ediyorlar. Hikayenin hızı burada gerçekten nefes kesici bir trajediye dönüşüyor. Ama Hazreti Yakup'un o müthiş analitik zekası işte tam da bu an devreye giriyor. Bakın, evlatları ağlaya sızlaya o kanlı gömleği getirdiğinde o duygu seline kapılıp gitmiyor. Gömleği eline alıyor, dikkatlice bakıyor ve o meşhur tespiti yapıyor. Kurt onu nasıl yemiş olabilir, gömleği bile yırtılmamış. Düşünebiliyor musunuz? Acısı ne kadar taze ve büyük olursa olsun, aklı hala devrede. Bu mantık yürütmeyle o yalanı anında paramparça ediyor. Gerçeği o saniye anlıyor ama tabii bu karanlık perdenin ne zaman kalkacağını henüz o da bilmiyor. Dördüncü bölüm, Sabrı Cemil ve Gözyaşı. Hüznün derinliği ve o meşhur güzel sabır. Şimdi eminim burada birçoğunuzun aklına tefsir alimlerinin de sıkça tartıştığı o büyük soru gelmiştir. Evladının hasretinden gece gündüz ağlayan, hatta en sonunda ağlamaktan gözlerini kaybedecek kadar derin bir acı çeken bir baba, nasıl olur da inancın en üst noktası olan sabrı cemil, yani güzel sabır mertebesinde kalabilir? Sabır dediğimiz şey hiç ağlamamak, acıya karşı taş gibi hissizleşmek midir sizce? Aslında işin can alıcı noktası tam olarak burası. İslami metinlerde anlatılan sabrı cemil, acıyı inkar etmek veya bastırmak demek değil. O dökülen gözyaşları, bir babanın evladına duyduğu o saf, insani sevginin en doğal tezahürü. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Bu kadar devasa bir ızdırabı yaşarken bile sağa sola saldırmamak, insanlara dert yanmamak ve kadere isyan etmemek. Şikayetini sadece ve sadece Allah'a sunmak. Onun ağlamaktan kör olması, içindeki o muazzam insani sevginin kanıtıyken, dik duruşu da peygamberlik dirayetinin ta kendisidir. Bu dirayetin Kur'an'daki en net, en sarsıcı ifadesini Yusuf suresinde buluyoruz.
Etrafındakiler onu bitmek bilmeyen hüznü yüzünden acımasızca eleştirirken, o gayet metin bir şekilde şöyle diyor: "Ben şikayetimi, derdimi yalnız Allah'a arz ediyorum. Ayrıca ben Allah'tan sizin bilmediğiniz birçok şeyi biliyorum." İnanılmaz bir söz değil mi? Çünkü o, içindeki o peygamberlik nuruyla hikayenin henüz bitmediğini, Yusuf'un hala hayatta olduğunu hissediyor. Sadece yaratıcısıyla dertleşiyor ve beklemeye devam ediyor. Peki bu bekleyiş ne kadar sürüyor dersiniz? Tabari gibi en temel İslam tarihçilerinin aktardığı bazı rivayetlere göre sıkı durun tam 80 yıl. Evet, yanlış duymadınız, 80 yıl. Gözleri görmeyen, evladından kilometrelerce uzakta bir babanın bir gün mutlaka kavuşacağına dair umudunu bir saniye bile yitirmeden beklediği tam 80 koca yıl. Tarihi kaynaklarda farklı rakamlar da geçiyor elbet ama bu süre bize buradaki sabrın insan aklının sınırlarını nasıl zorladığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. 5. Bölüm Mısır'da vuslat ve vefat. O muzaffer kavuşma ve son günler. Ve nihayet o 10 yıllar süren kara bulutlar dağılmaya başlıyor. Mısır'dan yola çıkan müjdeci kafile daha Kenan diyarına varmadan Hz. Yakup yüzlerce kilometre öteden, yaklaşık 80 fersah mesafeden Yusuf'un gömleğinin kokusunu alıyor. Çevresindekiler onun artık hayal gördüğünü, gerçeklikten koptuğunu sansalar da bu koku aslında ilahi takdirin ve o manevi peygamberlik bağının ne kadar kuvvetli olduğunun en mucizevi delili. Artık vuslat an meselesi. O derin karanlığın, o körlüğün bitişi tek bir ana bakıyor. Müjdecinin getirdiği o gömleğin Hazreti Yakup'un yüzüne sürülmesine. Gözleri o anda açılıyor. İnancında, o bitmek bilmeyen bekleyişinde sonuna kadar haklı çıkmıştır. Sonra o büyük, o muazzam kavuşma anı geliyor. Tüm aile kalkıp Mısır'a gidiyor. Yusuf artık Mısır'ın en güçlü yöneticilerinden biri ve yılların hasretiyle anne babasını kendi tahtına oturtarak onları onurlandırıyor. O darmadağın olan aile birleşiyor ve yıllar önce görülen o rüya kelimenin tam anlamıyla gerçeğe dönüşüyor. Hayatının son demlerine baktığımızda geçmişteki o devasa fırtınalara inat tam bir huzur ve sükûnet görüyoruz. Kaynaklara göre tam 147 yıl yaşadı. Bunun son 17 yılını Mısır'da o çok özlediği Yusuf'uyla, diğer çocukları ve torunlarıyla bolluk içinde geçirdi. Vefat etmeden hemen önce o manevi liderlik sembolleri olan yayını ve kılıcını Yusuf'a devretti. Ve son arzusu olarak bedeninin Mısır'da kalmamasını, Kenan'a, ataları Hazreti İbrahim ve Hazreti İshak'ın yanına defnedilmesini vasiyet etti. Öyle de oldu. Bugünkü incelememizi onun insanlığa bıraktığı en sarsılmaz mirasla bitirelim. Vefat döşeğinde oğullarını başına toplayıp benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sorar. Onlar da ona şu muazzam sözü verirler: ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Yani onun asıl büyük mirası sadece koca bir soy bırakması değil, nesilden nesil aktarılan bu bükülemez tek Tanrı, tevhid inancıydı. Bütün o acılar, o devasa sabır sadece bu inancı korumak içindi. Peki, bu eşsiz sabır öyküsü bizim bugün kendi hayatlarımızda karşılaştığımız fırtınalara bakış açımızı değiştirebilir mi? İşte bu soruyu sizlere bırakıyorum. İncelememize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.